Tam hazır mıyız arkadaşlar? Abi hazır. Hazır mısınız? Evet, hazırız. Efendim, ilk olarak Şanlıurfa'da böyle bir toplantıya katıldınız. Sürekli bölgeyi geziyorsunuz. Daha önce de sizin bölgede silahları bırakılması yönünde bir çağrınız vardı. Bununla ilgili bir olumlu yanıt aldınız mı? First of all, you've been around the region all the time, and you're organizing this meeting here. Before there was a call for you to leave arms. Have you had any positive response to this call? Well, let me first say how pleased I am to be back in Sanliurfa as part of this third annual Southeast Women's Entrepreneurship Summit that this year we are co-producing with the Chamber of Commerce and Industry here in Sanliurfa. Öncelikle Şanlıurfa'da olmaktan ne kadar memnun olduğumu söylemek istiyorum. Bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Şanlıurfa'da Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'yla işbirliği içerisinde. Üçüncü Girişimci Kadınlar Konferansı için. This conference is part of our ongoing investment in the citizens of Turkey and particularly in promoting economic development and trade and commerce between the United States and Turkey and supporting the further development and economic prosperity of the citizens of this country who live in southeastern Turkey. Bu konferans süre gelen çabamızın bir sonucu Türk vatandaşlarının gelişimi için yaptığımız ve özellikle bu bölgenin ekonomik gelişmesi için süre gelen çabalarımızın bir sonucudur. And as part of this visit, I'm really pleased to have the opportunity to see some of the unique things about Şanlıurfa, such as the Balıkgöl, which make it such a fascinating and interesting place for people to visit. Ve Şanlıurfa'daki bu seyahatimde mesela Balıklı Göl gibi burayı çok farklı kılan yerleri görmekten memnunum, çok memnuniyet duyuyorum. Çünkü burayı çok farklı insanların görmesi gereken bir yer haline getiriyor. It's clear from just the small amount of time that I have spent here that maalesef there are fewer visitors in Şanlıurfa, and that's I think in part because of the violence across southeastern Turkey. Maalesef görüyorum ki daha az ziyaretçi var Şanlıurfa'da ve bu da açıkça tabii ki devam eden şiddet, Güneydoğu'da devam eden şiddetten kaynaklandığını düşünüyorum. Now, the conflict in southeastern Turkey has gone on too long. Bu Güneydoğu'daki çatışma ortamı çok uzun süredir devam ediyor. And it's very important that the violence in the southeast stop. And the first step and the way that that violence will stop is for the PKK to stop its attacks and to lay down its weapons. Bu şiddetin durması gerekiyor kesinlikle ve bunun ilk adımı, en önemli adımı da PKK'nın şiddeti bırakıp şiddete son verip silahlarını bırakmasıdır. And the United States continues to call on the PKK to lay down its weapons and to return to negotiations to talk about a peaceful solution to this conflict so that everyone in this country can live together in peace and prosperity in the future. Gelecekte herkesin huzur ve barış içerisinde yaşayacağı bir ortam yaratmak için ve bir müzakere masasına oturup bir sonuca varmaları için PKK'ya silahlarını bırakmaları için çağrı yapmaya devam ediyoruz. Diğer sorum da mesela Suriye'nin kuzeyinde işte YPG'nin ilerleyişi devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri de onlara destek veriyor, işte DAEŞ'e karşı mücadele veriyor. Bu konuda da Türkiye ile Amerika arasında ilişkilerinde biraz gerileme gibi bir şey hissediliyor. Acaba bununla ilgili neler söyleyecek? Tek güç olarak. So there are other fighters in Syria, but the U.S. is supporting the YPG as the only fighter source there, and this is regressing the relations with Turkey. So
is using the YPG in its counter-Daesh operations. But how do you see that it's only supporting one group and the relations with Turkey as opposed to this situation? Well, thanks very much for that question, because it allows me to clear up some misconceptions that continue to be put forward by a number of people in Turkey. Türkiye'deki birkaç kişi tarafından öne sürülen bazı düşünceleri düzeltmeme burada fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu soruyu sorarak. First of all, the United States remains very concerned by the challenge posed to all of us by Daesh. İlk olarak DAEŞ'in bize karşı ortaya koyduğu sorun karşısında Amerika Birleşik Devletleri çok endişelidir. And we remain very focused on working with all of our partners in the coalition, of which Turkey is a very important member, to combating Daesh, to reducing the amount of territory it controls, and to pushing it off Turkey's border with Syria. Dolayısıyla tüm koalisyon ortaklarımızla, buna Türkiye de dahil, DAEŞ'i Türkiye sınırından kovmak için, DAEŞ'i küçültmek için, sahip olduğu alanı, toprağı azaltmak için uğraşıyoruz. The United States is supporting a number of groups inside Syria that are committed to fighting Daesh. Amerika Birleşik Devletleri birçok grubu destekliyor DAEŞ'e karşı olan savaşında. The principal group we are supporting is a group of Syrian Arab fighters under the umbrella of the Syrian Arab Coalition. Suriye Arap Koalisyonu adında en önemli desteklediğimiz grup Suriye Arap Koalisyonu adı altında savaşan Suriyeli Araplar. And those are the groups that we are providing specific equipment and ammunition to in their effort to combat Daesh. Onlara özel ekipmanlar sağlıyoruz DAEŞ'e karşı olan savaşlarında. Now, I know in the last few days there's been a lot of attention paid to a couple of U.S. soldiers who are advising these groups, wearing the insignia patches of some of the Syrian Kurdish groups associated with the YPG. YPG ile alakalı olan bazı armaları giyen askerlerimizin, onlara danışmanlık veren bazı askerlerimizin giydiği üniformaların bir problem çok konuşulduğunu son birkaç gündür biliyorum. Those actions by those individual soldiers were, as the spokesperson for the Pentagon has said, unauthorized, and they have been corrected. Bunlar izin alınmadan, Pentagon'un sözcüsünün de bildirdiği gibi bu kişisel hareketler izin alınmadan yapılmış hareketlerdir ve düzeltilmişlerdir. And they don't reflect a policy judgment by the United States with respect to the fight against Daesh. Ve DAEŞ'e karşı yürütülen savaşta bu bir politika seçimini yansıtmamaktadır. Amerika'nın bir politika seçimi değildir. And we continue to work very closely with the Turkish government and the Turkish military to find the best plans and operations that we can conduct together to support those Syrian groups who are fighting Daesh along Turkey's border with Syria, so that we can remove this threat to Kilis and surrounding areas and other communities inside Turkey. Dolayısıyla Türk hükümeti ve Türk askeriyle, ordusuyla çok yakın çalışıyoruz. Nasıl planlar yapabiliriz, nasıl operasyonlar yapabiliriz ki hem Kilis'e hem etrafındaki yerlere hem de Türkiye'nin içerisindeki bazı topluluklara zarar veren bu DAEŞ'i nasıl Türk sınırından uzaklaştırabiliriz, atabiliriz diye.